Boğalar, yükselen burcu boğa olan dostlar, 11 ve 17 Eylül haftasının en rahat, en şanslı, en çok sürprizler yaşayacak burcu sizsiniz. Evet, yeni haftaya başlıyoruz ve yeni haftada yönetici gezegeniniz Venüs artık rahat bir pozisyonda, retrosuz, ve bu hafta Merkür retrosu da sona eriyor Perşembe günden itibaren. O da sizin için çok faydalı çalışacak ve hafta boyunca güzel etkiler alıyorsunuz. Şimdi haftanın ilk 2 günü, pazartesi ve salı günü, Ay Aslan burcunda olacak. Evinizde, aile içerisinde yaşamış olduğunuz tüm zorlayıcı, belki uğraşmak zorunda kaldığınız konularla ilgili bu defa güzel geri dönüşler alacaksınız. Orada bazı çözümler getirecek unsurlar var. Pazartesi günü ayın varsa da çünkü güzel bir etkileşim var. Aynı zamanda pazartesi akşamı Ay Aslan burcundaki Venüs'te kavuşacak. Aile içerisinde güzel, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak, ailenizdeki kadın figürlerle güzel işbirlikleri, anlaşmalar, çözümsüz konulara yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Yani güzel geçeceğini söyleyebilirim ama salı günü ayın Uranüs'te karesi var. Biraz ani öfkelere neden olabilir. Oraya biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, çarşamba gününden itibaren Ay Başak Burcu'na geçecek ve ayın 15'inde, hemen Cuma'ya geçtiğimiz ilk saatlerde Başak Burcu'nda yaşayacağımız Uranüsyen yeni ayın etkileri devreye giriyor. Bu arada Balık Burcu'nda yaşadığımız Dolunay'ın etkileri, tabi ayın fazı Perşembe gününe kadar kapanan fazla olacağı için onlar üzerinden bir takım konuları konuşmak, değerlendirmek, bir takım sonuçlara, neticelere ulaşmak için önemli olabilir. Sosyal çevresi olan insanlar vardır mutlaka, o alanlarda zorluklar yaşamış olabilirler. Özellikle Dolunay'la birlikte mesela hayatında olmasını ya da olmasını istemediği kişileri böyle bir ayıklama süreci gibi düşünün. O yüzden ilişkiler adına da önemli kararlar çıkabilir açıkçası, özellikle Perşembe gününe kadar. Şimdi Perşembe günü özel bir gün olacak arkadaşlar. Ay, Uranüs, Jüpiter. Ay Merkür'le kavuşuyor, retro Merkür'le, ve bu hafta yaşadığımız Uranüs-Jüpiter üçgenini de çalıştırıyor. Toprak elementinde, yani Boğa burcunda, sizin burcunuzda. Dolayısıyla da sizin hayatınıza sürprizlerin gelme günlerinden bir tanesi olacak. Çünkü Perşembe günü aynı zamanda yeni ay günü dedik ve hemen, pardon, haritamızı bir daha açalım şuraya. Aynı zamanda da Jüpiteryen ve Uranüsyen etkiler var. Sürprizli, beklemediğiniz konularda ani gelebilecek konuları, çocuklarınızdan sürprizler alabilir, sürpriz haberler bekleyebilirsiniz. Mesela çocuğunuzla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Çocukları olanlar için söylüyorum. Bir gebelik haberi alabilirler. Güzel bir işle ilgili güzel bir gelişme olabilir tabii ki. Ve onun yanı sıra sürpriz aşklara, aşk hayatında önemli gelişmelere de çok açık bir hafta. Özellikle hafta sonuna kadar, mesela Cuma günü de benzer etkiler var, Uranüs'ten etkiler var. Üstelik Cumartesi günü de Uranüs ve Güneş yine 14-15 derecelerde bir üçgen açı içerisinde olacak. Bu aşk hayatında, ilişkilerde, hayata bakışınızı, yenilikler yapmak için size zevk veren, şevk veren, destekleyen insanlarla karşılaşmak, onlarla tanışmak ve bakış açınızı yeniliklere doğru daha vizyoner şekilde açmak için çok güzel etkiler olacaktır. Yeni ayın doğduğu anda Uranüs etkileri olduğu için, ki bir de tam 15 derecelerde bir yükselene sahipseniz Boğa burcunda ya da güneşiniz varsa, kesinlikle çok yeni bir evre hayatınıza girebilir. Bu yeni bir kişi de olabilir. Yaşamınıza heyecan katacak, renk katacak. Bundan sonraki hayatınızda belki sizinle birlikte olacak böyle karşılaşmalar, hiç beklemediğiniz sürprizler getirebilir. Bunlar girdiğiniz sosyal ortamlarda yeni tanışacağınız insanlar da olabilir sevgili boğalar. Venüs de tabii bunu destekliyor. Venüs 4. evinizde bu arada, hala Aslan burcunda. Dolayısıyla da gerçekten şanslı bir hafta. Diğer anlamda da şunu da söylemem gerekiyor. Yine
aşk dedik. Evet, buraya parayı da katmamız gerekiyor. Diyelim bir yatırımınız var. Buradan bir kazanç sağlayabilirsiniz veya yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Burada gelişecek konular gerçekten sizin için hayatınızı dediğim gibi olumlu yönde etkilerken hani iş hayatıyla da ilgili olacak. Mesela yeni bir anlaşma, işle ilgili konu ama diğer yandan Mars Terazi burcunda, dolayısıyla da sağlığa biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Süren bir tedavinin yeni bir aşaması başlayabilir. Egzersiz yaparken, spor yaparken veya böyle aşırı derecede kendinizi zorlayacak, kasları yoracak egzersizlerden biraz böyle daha dikkatli, işte ısınmadan bir takım hareketler yapmamanızı tavsiye ederim. Size dikkat etmeniz gereken alan burası olacak. Şimdi bir diğer konu, yine ayın 14'ünden 15'ine geçtiğimiz anda da artık Merkür Retrosu sona eriyor. Merkür Retrosu sona eriyor ama cumartesi günü tam olarak düz hareketine geçmiş olacak. Merkür Retrosu'nun bitişi de sevgili boğalar, sizin para kazançlarınızla ilgili konularda da tıkanan, belki biraz daha emek vermeniz, üzerinde düşünmeniz, çalışmanız gereken durumlar yaratmış olabilir. Dolayısıyla biraz kazançlarınızı geri çekmiş olabilir. Burada da artık bir rolanti olarak hız kazanacak ve daha hızlı para akışını size getirecek durumlar söz konusu olacak. Yani maddi anlamdaki durağanlık da artık çözülüyor hafta sonuyla beraber. Evet, hafta sonunda geldiğimizde, yani cumartesi, pazar ayımız teraziye geçiyor. Tabii terazi ilişkiler demektir. Boğa burçlarının da çalışma hayatları, işte sağlık durumları, beraber çalıştıkları insanlar, ekip çalışmaları, akrabaları vesaire hep bu alanlarda ilişkili ve tüm boğa burçlarının bu alanda biraz dikkat etmesi gerekecek. Çünkü kuzey düğüm terazi burcundan geçiyor. Bir takım aynalanma, yüzleşme, aslında etik ve adil olma değerlerine çok önem verdiği için boğa burçları. Tabii ay buradan geçecek hafta sonunda. Dolayısıyla da burada biraz zorlayabilir açıkçası sizi. Sağlıkla ilgili özellikle yine bazı durumlar olabilir. Ama abartmayın. Zor bir durum olacağını düşünmüyorum. Fakat hem bütün ilişkileri, yani biraz önce saymış olduğum bütün ilişkileri, tüm bilhassa yükselen burcu boğaların hep çalışma ortamları, işte bir şeyi düzgün yapmak, iyi ilerlemek, sağlıklı olması ve adil olması, işte eşitlik burada çok önemli. Adaletsizliğe boğa burçları hele iş hayatında asla gelemezler. O yüzden hafta sonu bu ve buna benzer konular çalışabilir. Hafta sonu demişken tabii cumartesi günü çok sürpriz gelişmeler bekleyebilirsiniz. Çünkü o gün Güneş ve Uranüs birbirlerine üçgen açı yapacak. Uranüs ve Güneş bağımsızlıktır. Özgürleşme isteğidir. Hayatında yeni bir vizyon katmak için bir adım atmaktır. Yani bu bir şeyden bağımsızlaşmak, yeni bir yön çizmek için önemli bir durum teşkil edebilir. Tabii bu tamamıyla kişinin doğum haritası ile ilgili, bizim söylediklerimiz genel. Pazar günü biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ayın zorlayıcı açıları var. Üstelik de sizin yönetici gezegeniniz Venüs Jüpiter'le bir kare içerisinde olacak. O yüzden bu haftanın sonunda harcamalarınızı abartmayın lütfen. İlişkilerinizde abartılı girişimlerde bulunmayın lütfen. Beklenti içinde olmayın en azından. Yani beklenti ne kadar azsa sizin de üzülme ya da hayal kırıklığına uğrama olasılığınız o kadar ortadan kalkacağı için bunlara dikkat edin. Ve parayla ilgili de, mesela harcamalarla, işte vermekle ilgili, mesela sevgiyi de aşırı vermemek burada önemli. Her şeyi böyle dengede tutmak çok önemli. Çünkü ay terazi burcunda, denge burcunda olacak. Diğer yandan hafta boyunca Merkürümüz düzeliyor. Mars hala aynı yerinde seyahat etmeye devam edecek ve bu yeni ayın etkilerini evet Perşembe günden itibaren alacağız ama önümüzdeki 10 gün boyunca da bu bahsetmiş olduğum ilişkilerle ilgili, çocuklar, yaratıcılık, para, beklenmeyen yenilikler, hiç düşünmediğiniz anda hayatınıza bir yenilik katılması durumları sürecek. Yani 10-12 gün bu yeni ayın etkilerini yaşayacağız. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum sevgili boğalara. Yaşamış olduğumuz Balık burcundaki dolunay, o mavi dolunay
sizin için yani çok zorlayıcı bir etkiye sahip değildi açıkçası. Fakat yine de sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizde ve aşk hayatında da aslında ilişkilerde de bence çok önemli rolü olacak. Ayın fazı Cuma gününe kadar kapanıyor. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir boğa olursa lütfen pazar gününü beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü pazar güne kadar ay hala karanlık fazla olacağı için yeni bir adım atmak belki çok ağır ilerleyen bir şeyi gündeme getirir. Çünkü Merkür de tam düze dönsün. Bu anlamda bunu belirtmek istiyorum. Bu arada Merkür ayın 15'inde bir dakika düz, evet, ayın 16'sında S'ten de çıkıyor. Normal düz seyrine devam etmeye başlayacak efendim. Evet, hepinize iyi haftalar diliyorum. Sürprizli bir hafta. Bereketiniz de bol olsun. Başak bereket demek çünkü. Hoşça kalın.